Herkese merhaba. Bugün İnciraltı Deniz Müzesi'nde Ege Fıkrateyni'ndeyiz. Bu videoda yatakhanelerden Kaptan Köşkü'ne, makine dairesinden cephaneliğe kadar birçok yeri gezeceğiz. Bunun gibi daha fazla videoların gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Hello to everyone. Today we are in İnciraltı Sea Museum, Ege Warship. In this video, we will tour dorms, well house, arsenal and more places. If you want to watch video as this, don't forget to like and subscribe. Have fun! Всем привет! Сегодня мы находимся на военном корабле Эге. В этом видео мы совершим поиск по внутренней части военного корабля. Если вы хотите видеть больше таких видео, не забудьте подписаться и поставить лайк. Хорошо тебе провести время. TCG Ege donanmada aktif görevde olduğu dönemde 21 subay, 155 astsubay ve 110 er olmak üzere 286 personel ile idare edilmiştir. 4200 ton ağırlığında, 134 metre boyunda ve 14.3 metre eninde devasa bir savaş gemisidir. İnciraltı Deniz Müzesi'ni gezerken denizcilikle ilgili bilinmeyen birçok soruya cevap buluyor, denizde yaşamın zorluklarına tanık oluyor ve Türk denizciliğinin geçmişine doğru uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Binlerce yıllık tarihiyle doğal bir müze görünümü olan İzmir, kültürel ve sosyal faaliyetleri olan yaklaşımıyla birbirinden farklı çok sayıda müzeye de ev sahipliği yapıyor. Denizciliği tanıtma, sevdirme ve yaygınlaştırma amacıyla hayata geçirilen İnciraltı Deniz Müzesi de bunlardan biridir. Görev sürelerini tamamlayarak hizmet dışına ayrılan Türk donanmasının yüzer, dalar ve uçar unsurları bu amaç doğrultusunda İnciraltı'nda bulunan Deniz Müzesi'nde sergilenmektedir. İlk olarak TCG Ege Fıkrateyni ile TCG Pires Denizaltısı, Güney Deniz Sağ Komutanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği bir protokol ile 1. sınıf askeri müze olarak Kabotaj Bayramı olan 1 Temmuz 2007 tarihinde İnciraltı iskelesinde müze gemiler olarak hizmet vermeye başladı. Kısa bir süre içerisinde halkın büyük ilgisiyle karşılaşan ve İzmir'de ziyaret edilecek yerler arasında yerini alan müze gemilere gösterilen yoğun ilgi üzerine müze gemilerinin zenginleştirilmesine karar verildi ve hizmet dışına ayrılan TCV 36 kuyruk numaralı AB 212 sınıfı helikopter de aslında uygun olarak Ege Müzesi helikopter platformuna konuşlandırılarak sergilenmeye başlandı. Müze gemilere son olarak TCG kasır ve hücum botu eklendi. Deniz kuvvetlerindeki aktif görevlerini başarıyla tamamlayan donanmanın emektarları, varlıklarını artık İzmir'in sosyal ve kültürel faaliyetlerine katkı sağlayarak sürdürüyor. İnciraltı Deniz Müzesi'ni gezen ziyaretçiler, Türk donanmasında kullanılan bu gemilerin savaş ve barış şartlarına nasıl faaliyet gösterdiğini, gemide hayatın nasıl idame edildiğini, manken, maket, şilt ve panolarla desteklenen objelerle yaşayarak öğrenme fırsatı buluyor. Müze gemiler ayrıca çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda Türk denizcilik tarihinin geçmişten günümüze olan yolculuğunu çeşitli objeler ve belgelerle anlatarak gözler önüne seriyor. Tarihin aydınlatılmasına, bilimsel araştırmalar yapılmasına ve sahip olunan askeri kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılmasına katkılar sağlıyor. Ege bölgesinin ilk müze gemileri olma özelliğini taşıyan gemiler, ilk açıldığı günden bu yana binlerce kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Müzede gezi turu yaklaşık 45 dakika sürüyor. Turlar gruplar halinde ve görevliler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın üstlendiği sorumluluklar, imkan ve kabiliyetleriyle öğrenci ziyaretçiler için askeri deniz okullarının tanıtımının yer aldığı video sunumlarının da yapıldığı Deniz Müzesi'nde ziyaretçilere en çok etkileyen şey, özellikle denizaltı gezisi sırasında yaşam alanlarının kısıtlı olması nedeniyle denizciliğin zorluklarını bizzat görmeleri oluyor. Ziyaretçiler, müze ziyaretlerinde gemi ve denizaltının nasıl sevk ve idare edildiğini, ne tür görevler yapıldığı hakkında bilgilenmenin yanında yeterli istirahat alanı olmadığı için denizaltılarda uygulanan sıcak yatak uygulaması gibi ilginç bilgileri de bu geziyle öğreniyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Avondale tersanesinde inşa edilen ve 1090 bordo numarası ile USS Ainsworth ismiyle 31 Mart 1973 tarihinde Birleşik Devletler Donanması'nda göreve başlayan fırkateyn, 24 yıl Amerikan donanmasında hizmet verdikten sonra 28 Temmuz 1994 tarihinde TCG Ege ismiyle Gölcük'te yapılan törenle donanmamıza katılmıştır. 11 yılı aşkın süre Türk donanmasında yurt içi ve yurt dışı tatbikat ve eğitimlerde hizmet veren TCG Ege fırkateyni 25 Mart 2005 tarihinde aktif görevini tamamlayarak hizmet dışına ayrılmıştır. Gemi, denizaltı savunma harbi amaçlı tasarlanmasına rağmen aynı zamanda su üstü savunma harbi, kara bombardımanı, karakol arama kurtarma, keşif gibi görevleri de icra edebilecek silah ve sensörlere sahip. TCG Ege'nin amblemi üzerinde görülen Efe karakteri, folklorik olarak mertliği, cesareti ve dürüstlüğü, güvercin figürü barışı, ejderha ise gücü temsil ediyor. TCG Ege'nin ana makinesi 35.000 beygir gücünde ve maksimum hızı saatte 27 deniz mili yani 50 kilometredir. TCG Ege'nin müze gemiye dönüştürülme çalışmaları kapsamında İzmir Tersanesi Komutanlığı tarafından geminin bazı bölümlerinde sergi ve konferans salonları için uygun alanlar oluşturulmuş, geminin diğer bölümleri ise orijinal olarak muhafaza edilmiştir. Size biraz da kasırga hücum botu hakkında bilgi vermek istiyorum. 1967 yılında o günkü ismiyle Federal Almanya'da inşa edilen TCG Kasırga, 17 Kasım 1967 tarihinde Şilep güvertesinde ülkemize getirilmiştir. 15 Kasım 1967 tarihinde Gölcük'te yapılan törenle Türk Deniz Kuvvetleri'ndeki görevine başlayan gemiye 1978 yılında yapılan revizyon ile hücum botu vasfı kazandırılmıştır. TCG Kasırga hücum botu sırasıyla İstanbul Umuriyeri, Balıkesir Erdek ve Muğla Aksaz'da görevlendirilmiştir. Başarılarla dolu bir geçmişin ardından 30 Haziran 2014 tarihinde aktif görevini sonlandıran TCG Kasırga, 16 Mart 2015 tarihinden beri Müze Gemiler Müdürlüğü, İnciraltı İskelesi'nde müze gemi olarak hizmet vermeye devam ediyor. TCG Kasırga 42,5 metre boyunda ve 7 metre enindedir. 4 adet pervanesi ve 2 adet dümen yelpazesi bulunmaktadır. TCG Kasırga aktif döneminde 4 subay, 13 astsubay, 3 uzman çavuş, 11 er ve erbaştan oluşan toplam 31 personel ile sevk ve idare edilmiştir. Hücum botun azami hızı 39 deniz mili yani 72 kilometredir. İzmir Tersanesi Komutanlığı tarafından aslında sadık kalınarak müze gemiye dönüştürülen ve gemideki yaşamı canlandırmak amacıyla yaşam mahalleleri mankenlerle desteklenen TCG Kasırga hücum botu 16 Mart 2015 tarihinde İzmir Valisi, Ege Ordu Komutanı, Güney Deniz Sağ Komutanı ve çok sayıda davetlinin katıldığı bir törenle Kasırga Müzesi olarak halkın hizmetine sunuldu. Gezide Türk Deniz Kuvvetleri tarafından yüzyıllardır sürdürülen Türk denizcilik gelenekleri de öğreniliyor. Ege, Piri Reis ve Kasırga'yı gezerken denizcilikle ilgili ilk defa tanık olacağınız bilgilere sahip oluyor, Türk donanmasının bu emektar gemilerinde Türk denizciliğinin geçmişine doğru keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz. Osmanlı'dan günümüze gemilerimiz sergi salonunda Türk denizcilik tarihinde iz bırakan gemilerle ilgili bilgilere sahip olurken, denizcilik hakkında 100 bilinmeyen konu isimli sergi salonunda denizcilik konusunda çok fazla bilinmeyen birbirinden ilgi çekici konulara vakıf oluyorsunuz. Türk savaş gemilerinin hepsinin direğinde Kur'an-ı Kerim asılı bulunduğunu, gemi komutanının tüm emirlerinin Bismillah ile başladığını öğreniyor, Türkçe rüzgar isimlerinin nereden geldiği, gemilerde neden her pazartesi kuru fasulye yendiği, gemilerin isminin başına neden TCG ibaresinin yer aldığı ve denizci kıyafetlerinde neden 8 düğme bulunduğu gibi ilginç denizcilik bilgileriyle karşılaşıyoruz. TCG Ege'de bulunan Ertuğrul Fırkateyni sergi salonunda 1889 tarihinde Osmanlı Sultanı'nın hediyelerini Japon İmparatorluğu'na götürmek için görevlendirilen Ertuğrul Fırkateyni'nin dönüş yolunda Pasifik Okyanusu'nda batışına tanık oluyor. Denizcilik tarihimizin bu acı olayını tüm ayrıntıları ile görebiliyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi sergi salonunda ise Çanakkale Deniz Müzesi'nden getirilen obje, silah ve mühimmatları görebiliyor, duvardaki resimler ile kendimizi tarihimizin en büyük deniz savaşlarından birini yaşarken buluyoruz. Eğer İzmir'e yolunuz düşerse yarım saatinizi ayırıp uğramanız gereken bir müze olduğunu düşünüyorum. Üstelik öğrenci kartınızı gösterdiğiniz takdirde ücretsiz olarak gezebiliyorsunuz. Geminin olduğu iskeleye yaklaştığınız andan itibaren devasa bir yapı ile karşılaşıyorsunuz.
İçeriye adım attığınızda ise geminin devline zıt olarak dar koridorlardan geçiyorsunuz. İçeriye ustaca entegre edilmiş teçhizatları gördükçe bahriyelerin ne kadar zor ortamlarda görev yaptığını ve ciddiyeti daha fazla kavruyorsunuz. Sergi salonlarına girdiğimizde görebildiğimiz envanterler ve bilgilendirici videolar ile bu işin ehemmiyeti daha da rahat bir şekilde idrak edilebiliyor. Bence geminin orijinalliği çok güzel bir şekilde korunmuş. Bize eşlik eden görevlilerin de anlatımı tarihimizi ve gemi içindeki detayları iyice pekiştirmemizi sağlıyor. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün askerlerimize ve şanlı tarihimizde deniz zaferlerini de ekleyen bahriyelerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu videoyu çekmemize imkan sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Deniz Komutanlığı'na ve İzmir Belediyesi'ne de ayrıca teşekkür ederim. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.